Selam arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Ben Sedat. Umarım keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Geçen hafta soru cevap etkinliği yapacağımı söylemiştim. Bugün sizlere 10 sorunun cevabını vereceğim. Videoya geçmeden önce henüz kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype butonuna basarak videoyu öne çıkarmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi ilk soruyla başlıyorum arkadaşlar. Sedat, 180 bin abone, harika bir sayı. Bunu sonuna kadar hak ediyorsun. Bütün kediler için çok çalışıyorsun ve onlara çok değer veriyorsun. Sana soracağım bir soru bulmalıyım. Merak ettim. İlk fotoğrafta çok mutlu görünüyorsun. Peki ikinci fotoğrafta neden bu kadar üzgün görünüyorsun? Aslında gönderiyi paylaşırken 2 adet kendi fotoğrafımı eklemiştim. Bir tanesi o gün çektiğim bir fotoğraftı. Diğer fotoğraf ise birkaç hafta önce çekmiş olduğum bir fotoğraftı. Aslında gönderide 10 soruluk soru cevap videosu yapacağımı belirtmiştim. Bu yüzden de görsel arayışı içerisindeydim. Bu yüzden oradaki 2 tane görseli seçmiş oldum. Şimdi de ikinci soruyu okuyacağım. 1. Ailenizin kedileriyle mi büyüdünüz? 2. Sosyal medya işiniz tam zamanlı bir iş mi? Hem kendinize hem de kedilere yetecek kadar kazanabiliyor musunuz? Yoksa başka bir işiniz daha var mı? Tebrikler. Burada aslında 2 tane soru var. Bu yüzden sırayla yanıt vereceğim. İlk soruda ailenizin kedileriyle mi büyüdünüz diyordu. İlk kedimizi yaklaşık ben 9-10 yaşlarındayken sahiplendik. Bir sokak kedisiydi. Daha öncesinde de farklı hayvanlarımız oldu. Muhabbet kuşumuz, kaplumbağamız ve tavşanımız oldu. Fakat yaklaşık 9-10 yaşlarında ilk evcil hayvanımızı yani kediyi sahiplenmiş olduk. İkinci soru, sosyal medya işiniz tam zamanlı bir iş mi? 2019 yılında aslında bu kanalı açmış oldum. 2019 yılından beri dolayısıyla videolar çekiyorum. İlk başladığım zaman da hem farklı bir işte çalışıyordum hem de bulduğum boş vakitlerde de bu şekilde YouTube için videolar çekiyordum. YouTube'a başlamam sebebim ise sokakta birçok hayvan var ve maalesef bu hayvanların çoğu aç. Bu yüzden nasıl kedilere yardım edebilirim diye düşündüm ve bu kanalı açmaya karar verdim. Kanalda kazandığım reklam gelirleriyle sokak hayvanlarını besliyorum. Fakat daha sonrasında çok fazla kediyle ilgilendiğim için kediler hastalanmaya başladı. Ve bu durumda da bir seçim yapmam gerekiyordu. Çünkü çalıştığınız iş yerine bir hasta kedi bulduğunuz zaman bugün kediyi veterinere götüreceğim deyip izin alabilirsiniz. Fakat ertesi gün farklı bir hasta kedi bulduğunuz zaman o kediyi veterinere götürebilmek için tekrardan izin almanız mümkün değil. Dolayısıyla bir seçim yapmam gerekiyordu. Ya YouTube'u bırakacaktım ve videolar çekmeyecektim ya da kendi bulunmuş olduğum işten istifa edip ayrılacaktım. Dolayısıyla bir risk almış oldum ve kendi bulunduğum işten istifa ettim. Daha sonra da bu boş vaktimde YouTube kanalımı daha hızlı bir şekilde büyütebileceğim için bu şekilde devam etme kararı verdim. Üçüncü soru, kediler haricinde en sevdiğin hayvan hangisidir? Kediler dışında bir hayvan sahiplenmek isteseydim kesinlikle baykuş olurdu. Çünkü benim gibi Harry Potter hayranları ne demek istediğimi gayet iyi anladılar. Dördüncü soru, tebrikler, sokak kedilerine bakmaya nasıl başladınız ve kalbinize diğerlerinden daha yakın olan özel bir kedi var mı? Aslında bütün kediler özel. Sadece sizin ne kadar vakit geçirdiğinizle alakalı. Eğer bir kediyle çok fazla vakit geçirirseniz muhtemelen ona alışacağınız için o sizin için özel bir kedi olacaktır. Fakat hiç vakit geçirmediğiniz bir kedi sizin için gerçekten özel mi? Bunu size sormak istiyorum. Beşinci soru. Sevgili Sedat, tebrikler. Sorum şu. Hamile kedilerin yavrularına bakarken güvende ve kuru kalmaları için küçük evleriniz var mı? Kanada'dan sevgiler. Ben de buradan Kanada'ya sevgiler gönderiyorum. Sokak kedileri için kendi bulunmuş olduğum sokakta daha önce yapmış olduğumuz kedi evleri var. Kanalda bununla alakalı videolar zaten mevcut. Fakat siz bir kedi için en iyi evleri de yapsanız üzülerek söylemek istiyorum ki kedi gidecek ve bir karton kutunun içerisinde yatacak. Sokakta kedi evleri var fakat içinde yatan kedi yok. Genelde karton kutuların içerisinde yatmayı seviyorlar. Hamile kediler genellikle doğum yapmadan önce doğum yapacakları yeri belirlerler ve güvenli, karanlıklı yerler olmasını tercih ederler. Bu yüzden eğer kedi doğum yapabilecek güvenli bir yer bulmazsa maalesef çöp kenarlarına, sokak ortasına doğum yapıyor. Böyle bir durumda kedileri oradan alıp kedi evlerine ya da karton kutuların içerisinde koyuyorum. Genelde kedi evinde kalmayı çok sevmiyorlar. Bu da onların doğasında var. Altıncı soru. Tebrikler Sedat, senin adına çok mutluyum. Sorum şu, geçirdiğin kazadan bu yana nasıl hissediyorsun ve iyileşme sürecin nasıl gidiyor? Sana ve kedilere çok sevgiler ve dualar gönderiyorum. Kendisine bu soru için çok teşekkür ederim.
Bildiğiniz gibi birkaç ay öncesinde motosikletle bir kaza yaptım ve bir minibüste çarpıştım. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırladım ve minibüsün önce camını kırdım. Daha sonra sağ omuzumun üstüne dik bir şekilde yere çakıldım. Yere düştükten sonra yaklaşık 15-20 dakika boyunca hiç hareket edemedim ve bir an felç kaldığımı düşündüm. 15-20 dakika sonunda bölgeye trafik polisi ve ambulans geldi. Daha sonra sedye ile birlikte hastaneye kaldırıldım. Hastanede birçok röntgen çekildikten sonra köprücük kemiğimde bir kırık olduğu tespit edildi. Yine aynı şekilde boynumun sağ tarafında, sağ elimde, belimin sağında, sağ kalçamda ve sağ ayak bileğimde travmalar tespit edildi. Yaklaşık 1,5-2 ay boyunca 8 bandajı kullandım. Daha sonra da günlük yaşantıma devam edebildim. Tabi bu süre içerisinde kedileri beslemek de benim için çok zor oldu. Çünkü ağır kaldırmamam gerekiyor ve hareket ettiğimde de ağrılarım oluyordu. Bu yüzden gün aşırı besleme yapmaya çalıştım. 7. soru. Sevgili Sedat, tebrikler. Çabaların çok büyük. Bunu hak ediyorsun. Kışlar çok sert geçiyor ve pek çok kedi acı çekiyor. Kış aylarında bu zavallıların bu kadar çok acı çekmesini, grip olmasını ve hatta ölmesini engellemek için neler yapabiliriz? Aslında öncelikli yapmamız gereken şey kedilerin yiyeceğe erişebiliyor olması. Çünkü genelde kediler kışın yağmurlu havalarda yağmurun gelmediği korunaklı yerlere saklanırlar. Ve karnı acıktığı zaman sokakta yiyecek aramaya başlar. Eğer uzun bir süre yiyecek bulamazsa yağmurun altında iyice ıslanır ve rüzgarın etkisiyle hasta olur. En birinci yapmamız gereken şey onların gerçekten yiyeceğe erişebilmesini sağlamak. Eğer o kedi uyandığı zaman yiyeceğe çabucak erişebilirse yedikten sonra tekrar bulunduğu yere gidecek ve böylece yağmurda ıslanıp hasta olmayacak. İkinci yapmamız gereken şey ise onları bir kartondan kedi evi yapabiliriz. Kartonu yağmurun gelmeyeceği ve rüzgardan çok etkilemeyecek bir bölgeye koyarak onların kışın sıcakta kalmasını ve hasta olmasını önleyebiliriz. Eğer hasta ve grip olmuş bir kedi gördüyseniz onu birkaç gün boyunca evinize alıp onunla ilgilenmenize de fayda var. 8. soru. Bu canlılara yardım ettiğiniz için Allah razı olsun. Hangi ülkedensiniz? Türkiye'de yaşıyorum ve İstanbul'da doğdum. Fakat aslen memleketim Kastamonu. 9. soru. Nerelisiniz ve geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Şu an neredesiniz? Aslında bu da bir önceki soruyla bağlantılı. İstanbul'da yaşıyorum. Fakat memleketimiz Kastamonu. Ben burada doğup büyüdüm. Şu anda YouTube'da videolar çekiyorum ve bu şekilde reklam gelirleri kazanmaya çalışıyorum. Meslek lisesinde mimari yapı teknik ressamlığı okudum. Üniversitede ise inşaat teknolojisi teknikerliği bölümünden mezun oldum. Fakat kedilere yardım edebilmek için bir seçim yapmam gerekiyordu. Dolayısıyla ben de bu şekilde işimden ayrılarak YouTube'da devam etmeye karar verdim. Şimdi de 10. ve son sorudayız. Fakat burada 2 tane soru sorulmuş. 1. Hayvanları bu kadar çok sevmenizin sebebi ne? Ve favori hayvanınız hangisi? 2. Dünyayı daha iyi hale getirmek ve insanları hayvanlara saygı konusunda bilinçlendirmek için ne yapardınız? Kucak dolusu sevgiler. Aslında sadece hayvanlar değil, elimden geldiğince bütün canlılara yardım etmeye çalışıyorum. Önceki senelerde abonelerimizle birlikte Afrika, Nijer'de bir su kuyusu inşa ettik. Normalde bölge halkı ve hayvanlar her gün çamurlu su içmek zorundaydılar. Çünkü taze ve temiz su yoktu. Bölge halkı elindeki bidonlarla her gün kilometrelerce yol yürüyorlardı. Buldukları çamurlu suyu evlerine getiriyorlardı ve evlerinde kullanıyorlardı. Fakat abonelerin destekleri sayesinde o köyde bir su kuyusu inşa ettik ve oradaki insanlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Aslında sadece hayvanlar değil, düşündüğüm çok daha farklı projeler var. Fakat şu an YouTube kanalım istediğim şekilde büyük olmadığı için şu an o düşüncelerim sadece benim için bir hayal. Favori hayvan konusunda da kedileri çok seviyorum. Fakat kediler dışında bir hayvan sahiplenecek olsaydım kesinlikle baykuş olurdu. Şimdi de bonus bir cevap vermek istiyorum. Genelde yorumlarda çok fazla soruluyor. Sürekli kaç yaşında olduğum merak ediliyordu. Bu yüzden bu cevabı da bonus olarak söylemek istiyorum. 1994 yılında İstanbul'da doğdum. Yani şu an 31 yaşındayım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı
videoyu beğenmeyi ve aşağıda bulunan hype butonuna tıklayarak video desteklemeyi unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. 9. soru 9. soru. Şimdi de ikinci soruya geçiyoruz. Şimdi de ikinci soruyu okuyacağım.